Bazen bir araba vardır, motoru ve kendisi miniktir ama kalbi kocamandır. Ve bir dönem bu küçük araba denilen şeyler şehir içi ulaşım falan olmaktan çıktı. Al, işe git, park et hikayesi bitti. Sokakta bir şeye dönüştüler. Duruşu ve karakteri olan, arkandan gelince aynaya baktıran arabalar haline geldiler. Peugeot bu işin en tehlikeli tarafını sevdi. Hafif gövde, kısa dingil, bir de üstüne sürekli dürten bir karakter. 205 derken doz kaçtı. Grup B'de 2 yıl üst üste hem markalar hem pilotlar şampiyonluğunu kazandılar. Sonra 106 geldi. Küçük ama sinirli, ucuz ama sakın hafife alma diyen. Sonra 206 çıktı ve Marcus Grönholm ve Richard Burns'un ellerinde rally dünyasını biz burada izlemekle kalmadı. Masayı devirdi. 3 yıl üst üste. Herkesin ayarını bozdu. 306 geldiğinde artık kimse gülmüyordu. Bu sadece çocuk oyuncağı değil dedi. 406 ise taksi sayesinde bizim memlekette bile bir gecede efsane oldu. Bugün Peugeot'un bu otoban faresi hikayesini anlatmaya çalışacağım. Kuruluştan başlayacağım, küçük arabaların neden bir dönemin en büyük karakterlerine döndüğüne kadar. Çünkü bu arabalar hızlı oldukları için değil, sürerken insanın içini gıdıkladıkları için unutulmuyor. Çaylarınız ve kahveleriniz hazırsa hadi başlayalım. Peugeot'un hikayesi sanılanın aksine otomobille başlamadı. Bu aile işe araba yaparak girmedi. 1800'lerin başında çelik ile uğraşıyorlardı. Testere bıçakları, yaylar, el aletleri falan. Ürettikleri her parça ağır işler için tasarlanıyordu. Ama bir detay var. Bu aletler ne kadar sağlam olursa olsun kullanıcının elinde bir o kadar hafif ve hassas hissettirmeliydi. Yanlış sertleştirilen bir çelik çatlar, yanlış ölçülen bir bıçak kırılırdı. Peugeot'un o meşhur mühendislik yaklaşımı da böyle doğdu. Daha kalınını yapma, doğru yeri incelt. Yüzyılın sonlarında otomobil dünyası henüz emekleme aşamasındayken araçlar ağır, hantal ve yavaştı. Çoğu üretici daha büyüğünü nasıl yaparız diye düşünürken Peugeot farklı bir yol denemek istedi. İlk modelleri belki sınıfının en güçlüsü değildi belki ama belirgin şekilde hafifti. Daha dengeliydi ve gösterişten bayağı uzaklardı. Hız sadece beygir gücü demek değildi. Fazlalıklardan da kurtulmaktı. Bu felsefe onları erkenden pistlere itti. Motor sporları Peugeot için hiçbir zaman bir vitrin olmadı. Orası bir deney sahası, bir çeşit laboratuvardı. Bu karakter zamanla sokak arabalarına da sirayet etti. Yıllar geçip şehirler daraldıkça Peugeot için yeni bir oyun alanı doğdu. Küçük arabalar. O zamanın dünyasında küçük araba demek sıkıcı, ekonomik ve sadece ulaşım amaçlı bir kutu demekti. Ama Peugeot bunu kabul etmedi. Onlar için küçük araba daha hafif, daha çevik ve sürücüsüne meydan okuyan bir makinaydı. İşte o efsanevi otoban faresi ruhunun tohumları bir modelle değil, bu inatçı bakış açısıyla doğdu. Peugeot yarış dünyasına sadece hadi müzeye 2 kupa daha koyalım diye girmedi. Daha çok bu makineyi daha ne kadar zorlayabiliriz ki biz diye girdi. Otomobilin ilk yıllarında yarışmak bugünkü gibi steril bir mühendislik harikası değildi. Formula 1 başlangıç videosunda da uzun uzun konuşmuştuk zaten. Daha çok makinenin sınırlarını görmek için yapılan tam delilik işi kaotik bir organizasyondu. Organizasyon diyorsam da biraz abartıyorum, o kadar yani. Peugeot bu ortamı sevdi. 1895'teki Paris'ten Bordeaux'a olan yarıştan tut Formula 1'in 1910'lardaki başlangıçlarına kadar içindeydi. Çünkü tozun toprağın içinde beygir gücünden ziyade denge konuşurdu. Bir de tabii ki arabanın, sürücünün hatasını ne kadar tolere edebildiği. Erken dönem yarışlarda Peugeot ismi en devasa motor listelerinde değil, ne olursa olsun finişi gören araba olarak anılmaya başladı. Zaman geçtikçe yarış dünyası bıçak gibi bir çizgiyle ayrıldı. Bir yanda pürüzsüz asfalt pistler, diğer yanda rally. Rally bambaşka bir kafa. Hele o grup B. Şartlar her saniye değişir ama araba her şeye rağmen ayakta kalmak, o finişe ulaşmak zorundadır. Peugeot'un o meşhur kısa dingil mesafesi ve hafif gövde karakteri tam burada parladı. Sürücünün her an tetikte olmasını isteyen o hassas direksiyon tepkileri aslında pist yarışı için bir kusur sayılabilirdi. Ama rally için biçilmiş kaftandı. Peugeot arabaları sürücüyü hiçbir zaman tembelleştirmezdi. Gazı gereksiz açarsan faturayı anında keser, viraja yanlış girersen seni asla affetmezdi. Bu yüzden rally dünyasında hep zor ama çok hızlı diye nam saldılar. Bu karakter bilerek yapılan bir karakterdi. Çünkü markanın sokaktaki arabaları da tam olarak böyleydi. Küçük, hafif, biraz asabi ama kullanması da inanılmaz keyifli. Peugeot 60'larda rally'ye girdiğinde aslında yeni bir dil öğrenmedi. Zaten bildiği dili sadece daha sert ve acımasız bir ortamda konuşmaya başladı. Teknoloji ilerledi, takımlar profesyonelleşti ama Peugeot'un rally ile bağı hiç kopmadı. Lastiğin tutunmadığı, zeminin bittiği o ince çizgide Peugeot'lar hep kontrol edilebilir kalmayı başardı. Bu yüzden 205 T16 sahneye çıktığında kimse şaşırmadı. Ama 205'ten sonra gelen 206
WRC başarısı da kimse için sürpriz olmadı. Dile kolay 25 galibiyet, üst üste gelen markalar şampiyonlukları ve Marcus Grönholm'la gelen pilotlar şampiyonlukları. 306 Maxi asfaltı ağlatırken aslında herkes neyin geldiğini biliyordu. Peugeot'un rally başarısı bir mucize değil, koca bir birikimdi. Sokaktaki o küçük ama inatçı direksiyonlarda pişmiş bir karakterin parkurlardaki en çıplak haliydi bu. Ve bu karakter sonunda yine ait olduğu yere, sokaklara geri döndü. GTI rozetleriyle, tüy siklet kasalarla ve küçük ama billurlu makinelerle. İşte bu yüzden Peugeot'un yarış geçmişini sadece kupalarla anlatamazsınız. Asıl olay Peugeot'un yarışacağı yeri doğru seçmesi. Sürücüyü sürekli tetikte tutan yer. Rally Peugeot'u büyütmedi. Peugeot zaten doğuştan rally'e tencere kapak misaliydi. 70'lerin sonu 80'lerin başı. Dünya değişiyordu ama yollar aynı, bildiğimiz dar, karışık, kaos dolu yollar. Büyük arabalar o zaman da prestijliydi ama şehir içinde tam bir baş belalarıydı. İnsanlar da ister istemez sormaya başladı. Tamam, arabam var da ben bundan gerçekten keyif alıyor muyum? Bu mevzunun fitili önceden ateşlenmişti. Mini Cooper 60'larda rally parkurlarını çıkıp o devasa rakiplerini utandırınca herkes şunu gördü. Doğru ayarlanmış küçük bir araba büyüklerin kabusu olabilir. Ama o zamanlar bu sadece tek seferlik bir çılgınlık gibi görülüyordu. Olay 70'lerin ortasında patlak verdi. 1976'da Volkswagen GTI piyasaya bir çıktı, oyunun rengi o saniye değişti. Artık mesele sadece ekonomik olsun değildi. Günlük bindiğin o ufacık araba seni koltuğa yapıştırabiliyordu. İşte o an küçük araba tanımı ortadan ikiye çatırt diye çatladı. 80'lere geldiğimizde küçük arabalar artık sadece işe gidip gelme kutusu olmaktan çıktı. Sokakta başka bir şey, bir nevi kimlik göstergesine dönüştüler. Peugeot da bu dalgayı en önden, en iştahlı göğüsleyenlerden biri oldu. Karşısında yeni bir nesil vardı. Süper spor araba alacak parası olmayan ama asfaltla bağ kurmak isteyen, ruhu olan bir makine arayan insanlar. Avrupa bu ihtiyacı erkenden fark etti. Çünkü Amerika'daki gibi geniş yollar yoktu. Viraj, dar sokak, ters köşe çoktu yani. Mini vardı, Renault 5 vardı, Golf oradaydı ve tabii ki Peugeot sahadaydı. Peugeot için küçük araba yapmak yeni bir şey değildi. Yeni olan bu küçük arabaları artık ölümüne ciddiye almaktı. O dönemde pazar ikiye ayrıldı. Bir tarafta hala ucuz olsun yeter diyen ekonomik çözümler, diğer tarafta ise direksiyonun arkasına ben sürülmek istiyorum hadi diye bağıran makineler. Peugeot direkt ikinci grubu oynadı. Bu arabalar konforlu falan değildi. Sertti, gürültülüydü ama canlıydı. Direksiyon seninle konuşuyor, şasi her harekete tak diye cevap veriyordu. En güzeli de hızlı olmasan bile seni dünyanın en hızlı adamıymış gibi hissettiriyorlardı. İşte o efsanevi otoban faresi tabiri tam olarak bu histen doğdu. Bu bir sürat değil, bir karakter meselesiydi. Kağıt üstünde yavaş gibi görünen ama viraja girdiğinde canavara dönüşen o makineler. Otobanda devasa pahalı arabalar süzülürken dikiz aynasından sırıta gelen küçük bir şey görüp bu ne ya, nereden çıktı bu dediğin o anlar var ya, işte Peugeot'un başarısı tam olarak o anın içindeydi. Küçük arabayı hafife alınacak bir şey gibi değil, bilinçli olarak hırçın bir oyuncak gibi tasarladılar. Yanlış yaparsan cezanı keserdi ama hakkını verirsen de seni ihya ederdi. Peugeot'un minikleri sadece gençlerin değil, araba kullanmayı gerçekten seven herkesin radarına girdi. Çünkü hep ne diyoruz? Hızlı araba düz yolda, hızlı sürücü virajda belli olur. Artık küçük araba sahibi olmak bir mecburiyet değil, bir tavırdı, bir duruştu ve Peugeot bu serseri karakteri seri üretime sokup sokakların altını üstüne getirmeye artık tamamen hazırdı. Peugeot o güne kadar teorisini kurduğu, hayalini kurduğu ne varsa hepsini tek bir gövdenin içine sıkıştırmaya karar verdi. 205. 1983'te tanıtıldığında tam da Avrupa'nın o dar sokaklarının ilacıydı. Ufacık tefecik ama gereksiz hiçbir fazlalığı olmayan bir makine. Ama olay o şaside gizliydi. 205 sürücüyü öyle pamuklara sarıp sarmalayan bir araba değildi. Direksiyon başına geçtiğinde seni rahatlatmıyordu. Bildiğin seni direksiyon başında çalıştırıyordu. Kalıbına sığmayan fazla sinirli bir minikti. 205 sadece bir otomobil değil, sokakta bir kıstas oldu. Araba senin tek ve en büyük tutkun olabilirdi. Hele o GTI rozeti bagaj kapağına yapıştığında işin rengi tamamen değişti. 205 GTI direksiyon başında bir büyü yapıyordu. Seni fena gaza getiriyordu. Hafiflik burada anahtar kelimeydi. Düz yolda gazlamayı herkes yapar. 205 sana virajda dengeyi öğretiyordu. Ama böyle
böyle severek değil, döve döve. Gazla milimetrik oynadığında arabanın arkasının nasıl tepki verdiğini, ön tekerlerin asfaltı nasıl tırnakladığını iliklerine kadar hissediyordun. 205 otoban faresi kavramını mahallenin en bıçkın delikanlısına dönüştüren araba oldu. Küçük, tüy siklet ve dikiz aynasında gördüğünde ensenden bir ürperti yükselten cinsten. Teknik dokümandaki rakamları boş ver hissettirdikleriyle her türlü spor arabayı utandırırdı. Kendisinden sonra gelen her efsanenin altında 205'in imzası var. 106'nın o hırçın ruhu burada yazıldı. 306'nın o dillere destan dengesinin temelleri burada atıldı. Hatta 206'nın rally başarılarının sokaktaki kredisi bile bu arabadan geldi. Ve sonra bu minicik gövdenin üstüne Peugeot tarihinin en çatlak fikrini oturttular. 205 Turbo 16. Oraya hiç girmeyeyim. Grup B videosunda zaten o canavarı diğer kandaşlarıyla beraber andım. Merak edenler için kartı şuralara bırakıyorum. 205 bir kapı açmıştı. 106 ise o kapıdan içeri daldı. 1991'de 106 ilk geldiğinde kimse işte efsane geliyor diye bağırmadı. Çünkü bu araba bağırmıyordu, gösteriş yapmıyordu ama direksiyonuna geçtiğinde kulağına fısıldıyordu. Beni sakın hafife alma. 106 Peugeot'un o küçük araba felsefesini laboratuvar ortamında damıtıp en saf, en sert haliyle önümüze koyduğu bir makinaydı. Fazlalık yoktu, yalıtım yoktu, konfor zaten hak getire. Hepsi minimumdaydı. Çünkü amaç belliydi. Sürücüyle asfalt arasına hiçbir şey girmeyecek. 205 biraz daha kaslı duruyordu ama 106 bildiğin kemikti. 106 seni hızlı hissettirmek için sahte numaralara başvurmazdı. Turbo falan yoktu. Öyle kocaman lastiklerle şov yapmazdı. Elektronik destekler mi geçiniz efendim? Hata yaptın da seni kurtaracak bir dadı misali bir Arap bacı yoktu içinde. Ama doğruyu yaptığında o hazzı doğrudan damardan veriyordu. İşte bu yüzden otoban faresi lafının sözlük karşılığı aslında 106'dır. En azından benim ilk bildiğim, ilk duyduğum otoban faresi 106 idi. Küçük, hafif ve çok sinirli. Düzlükte kimseyi korkutmaz ama virajda üff. 106'nın bagaj kapağına GTI rozeti iliştirildiğinde mevzu iyice ciddileşti. Rakamlar hala mütevaziydi belki ama direksiyon başında başka bir dünya vardı. 106'da direksiyonda oynamak bir nevi ip cambazlığı yapmaktı. Özellikle viraj içinde ayağını gazdan çektiğin an arkası bir hafifler geliyorum derdi. O meşhur lift off oversteer. 106 herkesin arabası olamadı ama seveni de tam kara sevdayla bağlandı. Çünkü bu araba seni iyi sürücü olmaya zorluyordu. Türkiye'de ise 106'nın yeri bambaşka. 90'ların sonu 2000'lerin başı sokak kültürü yeni alevlenirken hafif, nispeten ulaşılabilir ve ucu bucağı olmayan modifiye seçenekleriyle 106 bu ortamın doğal kahramanı oldu. Büyük bütçe değil, bilek istiyordu. O yüzden 106 hep para değil, yürek temsiliydi. Ne varsa mekanikteydi, ne hissediyorsan doğrudan geliyordu. Belki de 106'nın bugün hala efsane olmasının nedeni bu. Bugün bile gece yarısı sarı siteye girip acaba temiz bir tane düşürür müyüz diye uykusuz kalan binlerce adam var. Daha hızlısı çıktı, daha teknolojik olanı geldi. Ama 106'nın bıraktığı o çiğ, o vahşi iz bambaşka bir yerden geliyor. Bu araba sürüşü bir beceri olarak görenler için yapıldı. Direksiyonda sadece yön verenler değil, onunla sohbet edenler için. Bugünden geriye bakınca otoban faresi denince akla gelen şey sadece bir araba değil, bir karakterdir diyebiliriz. Ve 106 o karakterin en maskesiz halidir. Peugeot artık ciddi bir sınavdan geçmek zorundaydı. O meşhur otoban faresini biraz büyütmesi, serpilip gelişmesini sağlaması gerekiyordu. Sahneye de bu işin ağır topları çıktı. 306 ve 406. 205 ve 106 ile sokaklarda dişli bir karakter yaratılmıştı zaten. Ama zaman değişiyordu, müşteri kitlesi de büyüyordu. Adam aile kuruyor, çoluk çocuğa karışıyor ama içindeki o sürüş ruhunu da öldürmek istemiyordu. 306 tam olarak bu noktadan doğdu. 306 hiçbir zaman o otoban faresi kardeşleri gibi hırçın, ben buradayım diye bağıran bir tip olmadı. Arkana yapışıp seni darlamazdı ama direksiyonuna geçtiğinde sana ben hala sürücü arabasıyım kardeşim sen rahat ol derdi. 306 şasisiyle efsane oldu. O kemikli direksiyonuyla sevildi. Viraja girdiğinde o gövdenin ağırlığını saklamayı çok iyi bilirdi. Önden çekişli olmasına rağmen virajın içinde arkasını oyuna katmayı, o meşhur dengesini sergilemeyi başarıyordu. Hele o 306 GTI 6. Peugeot'un hala işin mutfağında, ocağın başında olduğunu gösteren en büyük kanıt. 6 ileri şanzımanla oynamak o dönem bambaşka bir dünyaydı. Derken sahneye 406 çıktı. Bak 406 bu hikayenin en yanlış anlaşılan, en garip kalan arabalarından biridir. Çünkü Türkiye'de hepimiz onu o meşhur taksi filmiyle tanıdık. Sarı siyah kovalamacalar, Marsilya sokaklarında uçuşan Mercedesler, o yok artık dedirten abartılı sahneler. Yanlış anlamayın, filmi kötülemiyorum. Luc Besson harika bir iş çıkardı. Gerard Preyer'in yönetmenliği de takdire şayandı, orası ayrı. 406 Peugeot'un olgunluk tanımıydı. Öyle sanıldığı gibi boş bir araba da değildi.
sürdüğünde sana hala bir şeyler anlatıyordu. 406 Coupe geldiğinde ise işin boyutu bambaşka bir seviyeye taşındı. Pininfarina imzası vardı bir kere. O gövde oranları, o sessiz ama karizmatik duruş. Bunun artık otoban faresiyle falan bir alakası kalmamıştı. Daha çok o farenin büyüyüp spor salonundan çıkıp üzerine jilet gibi bir takım elbise geçirmiş haliydi. Takım elbise dediysem de 406 97'de Alman Touring Car şampiyonluğunu, 99 ve 2000'de de Fransız Touring Car şampiyonluğunu kazandı. Peugeot karakterini satmadı. Sadece ses tonunu biraz düşürdü. Artık bağıran, çağıran, egzoz patlatan bir makine yoktu ortada. Ama dikkat edin, 306 ve 406 kullanan adamlar hala konfordan önce nasıl hissettirdiğinden bahseder. Peugeot'un o küçük arabalarda ilmik ilmik ördüğü sürücü makine ilişkisi bu modellerde kopmadı. Sadece daha rafine, daha beyefendi bir hale geldi. Belki de büyüdü demek en doğrusu. 306 ve 406 ile Peugeot dünyayı ne yaparsak yapalım o direksiyonla konuşmayı asla bırakmıyoruz mesajını verdi. 205 kapıyı tekmeyle kırmıştı. 106 içeri daldı. 206 ise odaya girip etrafına şöyle bir baktı ve noktayı koydu. Tamam beyler, artık herkes mevzunun farkında. 98'de 206 çıktığında Peugeot'un artık kendini kanıtlamaya, rüştünü ispat etme ihtiyacı yoktu. Bu kez mesele bu işi ne kadar ileri götürebiliriz davasıydı. 206 abileri gibi her saniye sinirli, her an kavga etmeye hazır bir tip değildi belki. Ama kesinlikle uysal da değildi. Daha dengeliydi, daha oturaklıydı ve belki de ilk kez geniş kitlelere hitap ederken karakterinden milim ödün vermeyen bir Peugeot'ydu bu. Tasarımı yuvarlaktı. Evet, öncekiler kadar köşeli değildi. Ama bence 206'nın tasarımı hala jilet gibi, hala çok şık duruyor. Hint reklamını hatırlayanlar burada mı? Zaten o yuvarlak hatlar bir yumuşama belirtisi değil, büyümesinin şekil değiştirmiş haliydi. 206'nın asıl farkı hem herkesin arabası olabiliyor hem de direksiyon başına geçtiğinde hala senden bir şeyler istiyordu. Şasisi, sürüşü hala seninle konuşuyordu ama artık bağırmıyordu. Peugeot burada çok zor bir şeyi başardı. Bizim literatürdeki o hırçın otoban faresi karakterini aldı, onu törpülemeden daha erişilebilir hale getirdi. Ve sonra rally geldi. Gerçi Peugeot için rally hiç gitmemişti ki. 206 WRC sahneye çıktığında herkes bir durdu. Çünkü 205 hatıralarda hala çok canlıydı. Ve sonuçlar Grup B'deki 205 gibi cümleyi kalın harflerle yazdı. 3 yıl üst üste markalar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonlukları. Ama mesele o kupalardan çok bu başarının sokaktaki 206'nın karakterini anlamlı kılmasıydı. Direksiyon başında hissettiğin o denge, ön tarafın virajı aç gibi dalışı. 206 rally'e bakıp bundan ne kaparız demedi. Zaten bildiği şeyi en modern haliyle söylemeyi öğrendi. Bu yüzden 206 Peugeot'un belki de en kritik arabası oldu. Karakteri koruyup kitleyi bu kadar büyütmek her yiğidin harcı değil. 205 asi bir cümleydi. 106 kısa ve sert bir yanıttı. 206 ise bu hikayenin altına atılan o devasa imzaydı. Birçok insan için ilk ciddi araba oldu. Ama arabayla gerçekten bağı olanların da elinden hiç düşmedi. Belki de bundan insanlar 106 ve 206'yı bu kadar çok kişiselleştirdiler. Kötü manada demiyorum ha, sakın yanlış anlamayın. Ama şu an piyasada oynanmamış, mıncıklanmamış bir 206 bulmak samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Buraya kadar konuştuğumuz her şey sadece metal yığınları, tek tek modeller değildi. 205, 106, 206. Bunlar sadece kapı sacındaki rakamlardı. Ana hikaye sürücüyle araba arasında kurulan o garip, o kopması zor ilişki. Bir dönemde bazı markalar sürücüyü yavaş yavaş oyundan çıkarmaya, direksiyonu sadece bir yönlendirme çubuğuna dönüştürmeye başlamıştı. Peugeot ise tam tersine gitti. Daha yumuşak direksiyonlar yapabilirdi. İçine her türlü elektroniği doldurabilirdi ama yapmadı. Çünkü bu arabaların amacı sizi rahat ettirmek, yatağınızda gibi hissettirmek değildi. Tek bir amaçları vardı. Sizi işin içinde tutmak. Otoban faresi dediğimiz şey de tam olarak buydu işte. Bu arabalar rakam kovalamazdı. Düzlükte basıp herkesi tokatlamak gibi bir dertleri yoktu. Ama o koltuğa oturduğunda sana şunu fısıldardı: ben buradayım. Şimdi zahmet olmazsa sen de burada ol. Bu bir sınıftan ötesiydi. Hatanı saklamazdı. Yanlış yaptığında faturayı anında keserdi. Ama doğruyu yaptığında o virajı tam kararında döndüğünde ödülünü de kimseden saklamazdı. Bugün hala 205 konuşuluyorsa, 106 hala referans kabul ediliyorsa, 206 hala bir şey hissettiren araba diye anılıyorsa sebebi bu. Çünkü bu makineler sürüşü bir konfor meselesi değil, bir beceri olarak gördü. Bugün arabalar çok daha hızlı, çok daha güçlü ve kütüphane kadar sessizler. Ama bir şey eksik. O doğrudan filtresiz bağ. Bu his artık o kadar nadir ki insanlar o yüzden hala bu eski aslanların peşinde koşuyor. Bu arabalar kusursuz falan değildi. Sertti, gürültülüydü, bazen adamın sinirini bozardı. Ama her şeyden önemli
kendisi gerçekti. Ve işte dostlar, mesele hiçbir zaman kaç beygir olduğu ya da sıfırdan 100'e kaç saniyede çıktı falan değildi. Bu arabalar sana asla sen harikasın diye yalan söylemedi. Ama sen harika bir şey yaptığında karşılığını da asla esirgemedi. Kusursuzluk arttıkça o bağ azaldı ama otoban faresi bir karakter olarak yaşamaya devam etti. Karakter dediğin şey bir kere oluştu mu üzerinden kaç yıl geçerse geçsin kolay kolay silinmez. Eğer bu videoyu izlerken senin de gençlik anıların, o ilk heyecanların aklına geldiyse ne mutlu bana. Lütfen o anılarını yorumlarda bizimle paylaş. Seneler önce Yakuplu kavşağını dönerken dışarıya doğru devrilen o siyah 106. Eğer o gün direksiyondaki sensen ya da benzer bir hikayen varsa yaz aşağı konuşalım. Arabaları rakamlarla değil yaşattıkları hislerle sevenlerdensen, ona bakarken gözlerin parlıyorsa veya isim vermişsen bizdensin. Kulüpte yerin hazır. Flat out yaşamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz.